Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz rengarenk dikişsiz iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak beyaz kullandım. Diğer renklerim sarı, pembe ve mavi. Hemen iplerimi kenara kaldırıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl çok güzel bir patik oldu. Renkli iplerimiz çok az gidiyor. Elinizde artık ipleriniz varsa bu şekilde bir patik yaparak değerlendirebilirsiniz. Patiğimizin tabanı, arka kısmı, model bu şekilde. Patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hemen şu kenardan başlayacağız hanımlar. Beyaz ipimiz ile 51 ilmek olarak. Öncelikle şöyle beyaz ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. Buraya 51 adet ilmek atıyoruz. Şu şekilde şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 51 ilmeğimizi bu şekil atıp gelelim. Evet hanımlar, 51 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu uca bir düğüm atacağım şu kenarımıza. Bu bölümde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüze baktığımız zaman hanımlar şurada bakın bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşa olana kadar ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra ön yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar yine düz öreceğim. Tekrar geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri tekrardan düz öreceğim. Burada 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğim. 3 diş haroşa olacak. Şu bölümde 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ön yüzde ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ön yüzde düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi de arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. 3 diş haroşadan sonra ilmeklerimizi modele başlamadan önce ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde böyle 2 sıra örüyoruz. Yine ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar ters örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu aşamada ipimi kendime doğru alıyorum ve sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada hemen sarı ipimi alıyorum. Modele başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şöyle. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra bu sarı ipimin ucunu düğümlüyorum patiğimiz sökülmesin diye. Modelimizde ön yüzde birinci sıradayız. Şu şekilde. İlk sıramızda hanımlar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ön yüzde modelin birinci sırası, ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelimizde ikinci sıradayız hanımlar. İkinci sıramızda şöyle yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi normal düz ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi öreceğiz fakat ipimizi şişimize 3 kere dolayacağız. Bakın sıradaki ilmeği normal örmüyorum. İpimi şişime şöyle bir kere dolamıyorum. Bakın 1, 2, 3 kez doladım. İlmeğimi böyle örüyorum. İkinci ilmeğimi de öyle öreceğim. Bakın ipimi şişime 3 kez dolayarak ikinci ilmeğimi de ördüm. Tekrardan ipimi şişime 3 kez doladım.
Üçüncü ilmeğimi de ördüm. İpimi şişime 3 kez doladım. Dördüncü ilmeğimi de ördüm. İpimi şişime 3 kez doladım. Beşinci ilmeğimi ördüm. 5 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Model çünkü 5 ilmek üzerine kuruluyor. Aralara bir ilmek normal düz örüyorum. Tekrar sıradaki 5 ilmeği 3 kere dolayarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek bu şekilde ördüm. Arayan bir ilmek normal düz örüyorum. Tekrardan 5 ilmeğimi 3 kere dolayarak örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimizi yine 3 kere dolayarak ördük. Araya normal bir ilmek düz örüyoruz. Yeniden 5 ilmeğimi 3 kere dolayarak örüyorum. 2 3 4 5. Araya bir ilmek düz. Bu şekilde devam ediyor. 5 ilmeğimizi 3 kere dolayarak örüyoruz. Araya bir ilmek normal düz örüyoruz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki ilk ilmeğimi düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen yanındaki bu tekli ilmeğimi ters ördüm. İpimizi 3 kere dolayarak ördüğümüz 5 ilmek vardı. Şimdi bu ilmekleri şöyle açıyoruz. Uzunca ilmekler elde ediyoruz. Bakın bu ilk 5 ilmeğimi açtım. Yapacağımız işlem şu. İpimi şöyle arkadan öne doğru getiriyorum. Bu 5 ilmeğimin etrafında böyle arkadan öne doğru şöyle bir kere dolandırdım. Tekrar bu 5 ilmeğimin etrafında ipimi ikinci kez dolandırıyorum. Ve bu ilmeklerimi sağ şişime aldım. İlk deseni oluşturduk. Aradaki bir ters ilmeğimiz var görünen. Bunu ters örüyoruz. İkinci beşli ilmeğimi de aynı şekil açıyorum. Bu şekilde. Yine ipim arkadan öne doğru gelecek şekilde şöyle bu 5 ilmeğimin etrafında 2 kez döndürüyorum. Ve bu 5 ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. Aradaki bir tersimizi ters örüyoruz. Yine sıradaki 5 ilmeğimizi açıyorum. Bu şekilde 5 tane uzunca ilmeğim oldu. Yine ipim arkadan öne doğru gelecek şekilde bu 5 ilmeğin etrafında 2 kez dolandırdım ve sağ şişime aldım 5 ilmeğimi. Aradaki bir tersimizi ters örüyoruz. İlk 3 modeli yaptık. Dördüncüyü de yapalım birlikte. Yine bu 5 ilmeğimi açıyorum. Ardından ipimi arkadan öne doğru gelecek şekilde şöyle bu 5 ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım ve 5 ilmeğimi sağ şişime aldım. Aradaki bir tersimizi ters örüyoruz. Modelimizin hanımlar ön yüzde 3. sırası bu şekilde yapılıyor. Arka yüzde 3 kere dolayarak ördüğümüz 5 ilmeği açıyoruz. Ve ipimizi bu 5 ilmeğin etrafında 2 kez dolandırıyoruz. Aralara bir ilmek ters örüyoruz. Tekrardan 5 ilmeğimi açtım. İpimi bu 5 ilmeğin etrafında yine şöyle 2 kere dolandırıyorum. Ve aradaki bir tersimizi ters ördük. Devam ediyorum. 5 ilmek açıyorum. 3 oldu. 4 ve 5. Yine ipimi bu 5 ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. 5 ilmeğimi sağ şişime aldım. Yanına bir ters ördüm. Bu şekilde hanımlar. Son 5 ilmeğim kaldı. Onu da yapalım birlikte. Şöyle 5 ilmeğimi açtım. Yine aynı işlemi burada da gerçekleştiriyorum. İpimi 5 ilmeğin etrafında 2 kez dolandırdım. Yanındaki bir ilmeği ters ördüm ve son kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Görüntümüz şimdilik böyle. Geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz.
Dördüncü ve sonuncu sıramız kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi hanımlar sırası ile düz örüyorum. Bakın bu 5 uzun ilmeğimiz vardı. Bunları da düz ördüm. Aralardaki birer ilmeğimiz, bunu da düz örüyoruz. Hepsini sırası ile düz olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızda yapacağımız işlem bu. Bakın şeklimiz şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu defa ipimi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Şimdi ilk modelimizi tamamladık hanımlar. Bu aşamada beyaz ipimizi kullanacağız. İlmeklerimi düz örüyorum. Hemen şu ikinci ilmeğimi de ördükten sonra artık sonraki modelde farklı renk kullanacağım için sarı ipimi kesiyorum. Patiğim sökülmesin diye bu ipimin ucunu da şöyle düğümlüyorum buraya. Modelimizi tamamladık hanımlar. Model aralarında ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi 4 sıra örüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu birinci sıramız. İlmeklerimizi bu şekilde düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı yapacağız. Arka yüzde de kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu ikinci sıramız oluyor. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Üçüncü sıramız. Tekrardan ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde dördüncü sıramızda tekrar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağım için arka yüzde sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Evet hanımlar, şimdi aynı modeli ikinci kez kuracağız. Hani dileyen böyle aynı renklerle de devam edebilir. Ben rengarenk yapmak istedim. İkinci modelimde de mavi ipimi kullanacağım. Şimdi mavi ipimi ekleyeceğim hanımlar. Sarı modeli nasıl yaptıysak 4 sıradan oluşan modeli. Maviyi de aynı şekilde kuracağız. Hemen sizlere anlatayım. Bu defa renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Ön yüzde yine modelin birinci sırasındayız. İlk iki ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimin ucunu burada yine düğümlüyorum. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci de aynı şekilde yapılacak hanımlar. Ön yüzde ilk sırada ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi şişimize 3'er kere dolayarak öreceğiz. Her 5 ilmeği. Aralara bir ilmek normal düz örüyoruz. Diğer ilmekleri 3 kere dolayarak örüyoruz. Ardından ön yüzde bu 5 ilmeği açıyoruz. İpimiz etrafında 2 kere doluyoruz, şekillendiriyoruz. Dördüncü ve sonuncu sırada da ilmekleri hep düz örüyoruz. Kafanız karışacak olursa bu sarı modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben bu patiğime toplamda 3 tane model yaptım. İlk sarıyı birlikte yaptık. Araya 4 sıra beyaz ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters ördük. Aynı modeli ikinci kez mavi ipimiz ile tekrarladım. Yine modelden sonra araya 4 sıra beyaz ipimle ördüm. Sonrasında üçüncü kez, yani son kez pembe ipimi kullandım. Model bitiminde araya 4 sıra değil de 2 sıra ilmeklerimi beyaz ipimle ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde. İlk modele başladığımızda haroşalardan sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örmüştük. Model bitiminde de yine ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin modelli bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından birlikte üst bölüme başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu modelli bölümünü tamamladım. Üçüncü modelimi de yaptıktan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi 2 sıra ördüm. Şimdi şu haroşalı bölümü yapacağız hanımlar. Buraya da yine ilmeklerimizi hem ön hem arka yüzde düz olacak şekilde öreceğim. Bu şekilde. Hem ön hem arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa oluyor. Patiğimizin başlangıcında şuraya 3 diş haroşa yapmıştık. Patiğimizin şu bitiş bölümünde de yine burada 3 diş haroşamız olacak. Şimdi bu bölümde 3 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu bilek boğaz kısmını örelim gelelim hanımlar, ardından birlikte kenarımıza başlayacağız.
Evet hanımlar, 3 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi bilek bölümünü yapacağız. Sağ ve sol patik burada farklılık gösteriyor. Şöyle ki hanımlar, şu mankende gördüğünüz sağ ayak, sağ ayağın bu desenleri sağ tarafta kalırken sol ayağın desenleri de sol tarafta kalacak. Burada bu bilek bölümünü şöyle yapacağız. Sizler eğer ki sağ ayağı yapıyorsanız, yani şu mankende bitmiş olan modeli yapıyorsunuz, öyle düşünelim. Kesim şöyle olacak hanımlar. İlk önce şimdi ön yüzdeyiz. 3 diş haroşadan sonra ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak öreceksiniz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde hanımlar ilk 32 ilmeği keseceksiniz. Kalan 19 ilmek ile patiğimizin şu kenarındaki haroşalı yan bölümü yapacaksınız. Tekrar ediyorum. Sağ ayağı yapanlar ön yüzde ilmekleri örecekler. Arka yüzde de İlk 32 ilmek kesilecek, kalan 19 ilmek ile patiğimizin bu iç kenarı yapılacak. Şimdi biz sol patiği yapacağız. Bakın sağ patiğimizin iç kenarı bu sağ tarafta kalırken, mesela sağ patiğin şöyle anlatayım. Sağ patiğin böyle kenarı haroşalı bölümü, yani şu kenarı şöyle modeli tarafa baktığımızda şu sağ tarafta kalacak. Sol patiğinki de sol tarafta kalıyor hanımlar. Şimdi biz sol patiği yapacağız. Sol patik için de hanımlar ön yüzde ilmekleri örmeyeceğiz hemen. 3 diş haroşadan sonra ilk 32 ilmeği keseceğiz. Bu sol tarafta kalan 19 ilmek ile kenar patiğimizin iç haroşalarını öreceğiz. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer keseceğim. 32 ilmek keseceğim hanımlar. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. 32 ilmeği kestik. Zaten 51 ilmek vardı. 32'si kesilince hanımlar geriye 19 ilmek kalıyor. Kalan 19 ilmeği artık normal haroşa olarak öreceğim. Sol patiğin kenarı solda, sağ patiğinki bu sağ tarafta kalacak ön yüzden baktığımızda. Bundan sonrası için yapacağımız işlem hem sağ hem sol patikte aynı. Şöyle ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de yine buradaki 19 ilmek ile haroşalarımı örmeye devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak örüyorum burada. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 diş haroşamız olmuş. Burada 4 diş haroşamız var. Ben bu patiğimin şu iç bölümüne, şuraya hanımlar toplamda 24 diş haroşa ördüm. Şu haroşa sıralarını sayacak olursak toplamda 24 diş haroşa. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenar bölümünü örelim, gelelim, ardından patiğimizin tabanına birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin şu kenarını 24 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Bu sağ patiği yaparken bu kenarımız şu sağ tarafta kalıyor. Modelli taraf bu tarafta kalıyor. Geri kalan bölümler zaten aynı. İlmeklerimi hanımlar gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Gevşek kesmeye biraz önem verelim. Çünkü patiğimizin arka bölümünü örerken bu kesim yaptığımız V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Oralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şöyle.
Hanımlar, dediğim gibi sağ patiği yaparken kesim yapacağız. İp burada kalacak. İpi sağ patiği yaparken keseceğiz. Tekrar buradan ekleyeceğiz. Çünkü tabanımız için buralardan, şu kenardan bakın, patiği V şeklinde koyduk. Şu V şeklinde. Bu kenardan ilmek çıkaracağız. Sağ patiği yaparken bu haroşalı bölüm, bakın şu bölüm bu tarafta olduğu için ipimizi mecbur kesiyoruz. Ama sol tarafı yaparken ipi kesmeye gerek yok. Hemen şişimi aldım. Tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Bu aşamada sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkarıyorum. 2 ilmek oldu. Bakın, kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Bu kenarlarımız daha sağlam oluyor bu şekilde. Şöyle ilmekler çıkarıyoruz. Bakalım buraya 3, 6, 9, 10 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Önce şu kenardan, ardından şu. Başlangıç yerlerimiz buralar. Sonra da bu bölümden diğer uca kadar ilmekleri çıkaracağız. Sağ patikte desenli taraf burada olacağı için sağ patiğin ilmekleri bu desenli taraftan çıkacak. Sonra haroşalı tarafta şu kenarda bitecek. Şimdi bu kenardan diğer uca kadar ben toplamda 89 ilmek çıkarttım. Şimdi şuradan itibaren şuraya kadar olan ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar 89 ilmeğimi çıkarttım, geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu sıramızda hanımlar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. 89 ilmeğimiz vardı. Buruna 7 ilmek ayıracağız. Geriye 82 ilmeğimiz kalıyor. 82 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 41'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için hanımlar önce şu ilk kenarda ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 41 adet ilmeğimizi öreceğiz. Bakın şu anda 5 ilmek olmuş. Buraya 41 ilmek örelim, gelelim. Evet, 41 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimin burun kısmı için ortaya 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda şu sol kenarda da 41 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmeğimi daha ördükten sonra şöyle geri döndüm hanımlar. Bu aşamada ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndük. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa yaptık. Tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer birer ilmek örerek bu ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 4 oldu. 5, 6, 7. Bir ilmek hemen şu kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 11 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yan taraftan alarak ördüm, ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Artık tabanımızda 13 ilmek olarak devam edeceğiz. Kesimler başlayacak. Bu aşamada ilk 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum.
Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 13 ilmek üzerinden böyle kesilecek. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Çünkü bakın patiğimizin tabanı ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir kalana kadar öreceğiz. Sonuncuda kesimi yapacağız. Şimdi saymadan gidelim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. Şu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim yine karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Yine tabanımda son bir kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmekte hemen yanındakini de alıp ikisini kesiyorum. Taban 13 ilmekle böyle yapılacak hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Öncelikle bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak, yani haroşa olarak. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şişimde 12 ilmeğim kaldı. Bu aşamada hemen şurada kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine girerek bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Burada ilmek çıkarırken şöyle arkadan öne doğru girerek şu şekilde ilmek çıkartılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için geri döneceğim. Ön yüzde ilmeğimi çıkaracağım. Hemen şuradaki yine ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Yine 13 ilmeğimiz oldu. Aynı işleme devam edeceğim. Patiğimizin arkasını bu şekilde örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki, yani sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Buradaki bir sonraki kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu. Arka bölümü bu şekilde yapacağız hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Biz bu işlemi hanımlar şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Artık ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Patiğimizin bu arka bölümünü de tamamlamış olduk. İlmeklerimizi kesiyoruz. Şu kenarda bir ilmek kaldı. Onu da yine kestim. Patiğimizin arkasını tamamladık hanımlar. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle tığ eli dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Bütün iplerimizi gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı
tertemiz görünsün. Patiğimizin bu bölümü tamamdır. Ben bir de patiğimizin kenarına şöyle deseninde kullandığım renklerden 3 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Kenar oyasının ilk sırasında hanımlar sarı ipimi kullanacağım. Öncelikle sarı ipim ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Şu arkayı kestiğimiz yerden itibaren şu ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmeğimi sabitledim. Normal sık iğne tekniği yapacağız hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak bakın sık iğne yapıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden batalım. Şöyle sık iğne tekniği ile kenar oyamızın ilk sırasını sarı ipimiz ile böyle yapacağız. Bu şekilde patiğimizin çevresini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet, kenar oyamın ilk sırasını yaptım geldim. Bir tane zincir çekiyorum hanımlar. Şöyle ipimi kestim. Hemen şu ipimin ucunu gizleyeceğim sarı ilmek aralarına girerek. Kenar oyamızın ilk sırasını sarı ipimiz ile bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci sırasını yapacağız. Kenar oyamızın ikinci sırasında da şöyle mavi ipimi kullanacağım. Öncelikle burayı bitirdiğimiz yerden itibaren şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek yine mavi ipimle bir ilmek çıkarıyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle ipimi buraya ilmeğimi sabitlemek için bir zincir attım. Şimdi bu defa sarı sık iğnelerin içine girerek mavi ipimiz ile aynı şekilde sık iğnemizi yapacağız hanımlar. Şöyle sarı sık iğnenin içine girerek bu defa mavi ipimle sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde mavi ile patiğimizin çevresini dolanacağız. Şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ikinci sırasında mavi ipimle tamamladım. En son şuraya da bir tane zincir çekip mavi ipimi de kesiyorum. En son pembe kaldı. Pembeyi biraz farklı yapacağız. Şimdi göstereceğim size. Öncelikle şu mavi ipimin ucunu da yine mavi ilmek aralarına girerek güzelce gizliyorum. Şöyle. Şimdi de pembe ile yapacağız. Pembe ipimi alıyorum. Yine şöyle bir ilmek oluşturacağım öncelikle. Şu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle önce pembe ilmeğimi buraya sabitledim. Ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki bir arkadaki mavi sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki mavi sık iğnenin içine girip ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Dilerseniz burada yine düz sık iğne tekniği de kullanabilirsiniz. Yani ilk sarı ve mavide olduğu gibi de yapabilirsiniz. Ama ben burasını ters sık iğne yapmak istedim. Kenar oyamızın hanımlar son sırası bu şekilde yapılıyor. Bakın bir gerideki mavi sık iğnenin içine girip ilmek çıkarıyorum. Ve tığımdaki ilmeklerimizi böyle topluyorum. Yine ilk başladığımız yere kadar bu şekilde patiğimizin çevresini dolanalım ve gelelim. Evet, kenar oyamı yine tamamladım. En son buraya da bir zincir çektim ve pembe ipimi de kesiyorum. Kenar oyamız bu şekilde tamamlandı. Yine bu pembe ipimin ucunu da şöyle pembe ilmek aralarına girerek gizliyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şöyle. Sol ayağımızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Görüntümüz şu. Modelimizde bakın. Görüntümüz böyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da bakalım. Çok güzel, şık, farklı bir patik oldu. Böyle cıvıl cıvıl. Çeyiz için de çok uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bu da sol ayağımız oluyor. Şöyle göstereyim.
tabanımız, patiğimizin arka bölümü. Model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.